Dostlar selamlar. Wall Street hafta sonu piyasa analizi ve değerlendirme videoma hoş geldiniz. Öncelikle hemen tekrar gündemi bir toparlayalım. Sonra da grafiklerimize bakalım. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Jackson Hole sempozyumuyla yattık. Jackson Hole sempozyumuyla kalktık. Powell'ın konuşması pür dikkatle takip edildi ve izlendi. Konuşmaya kadar da birçok senaryo yazılıp çizildi. Kötü ya da iyi. Özellikle de kötü senaryolar daha ağırlık basıyordu. Ancak Powell bizi yine aslında şaşırttı diyebiliriz. Tamam, ben biraz daha böyle olumlu bir konuşma bekliyordum ama benim beklentimin de üstünde bir güvercin konuşma oldu açıkçası. Bu da hemen zaten faiz indirimlerinin olasılıklarının yükselmesine sebep oldu. Konuşma öncesinde Eylül ayı faiz indirim olasılığı %75'teyken konuşma sonrasında bu %91,5'lara kadar yükseldi. Artık Eylül ayındaki faiz indirimine neredeyse garanti gözüyle bakılıyor. Evet, önümüzdeki hafta bizi hangi veriler bekliyor? Hemen kısaca onlara da bakalım. Pazartesi günü yeni konut satışları geliyor. Salı günü Conference Board tüketici güveni gelecek. Çarşamba günü Enerji Bilgisi İdaresi ham petrol stokları. Perşembe günü önemli bir gün bizler için. Gayri safi yurt içi hasıla geliyor ikinci çeyreğe ilişkin ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verilerini takip edeceğiz. Cuma günü de yine çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi, çekirdek kişisel tüketim giderleri endeksi aylık ve yıllık olarak takip ediyor olacağız. Hemen önümüzdeki haftanın önemli bilançolarına da bakalım. Bu hafta biliyorsunuz Nvidia haftası olacak. Çarşamba günü Nvidia bilançosunu karşılayacağız kapanış sonrasında. Peki genel olarak haftaya bakacak olursak pazartesi günü Semtek gelecek. Salı günü kapanış sonrasında Okta ve MongoDB gelecek. Çarşambayı söyledim. Nvidia kapanış sonrasında takip edeceğimiz en önemli bilanço olacak. Yine bunun dışında Snowflake ve CrowdStrike'ın da bilançoları çarşamba günü gelecek. Perşembe günü açılış öncesinde Best Buy'ın, kapanış sonrasında da Marvell, Dell ve Iris Enerji'nin bilançolarını karşılıyor olacağız. Cuma günü de biliyorsunuz Alibaba'nın bilançosu kapanış öncesinde, açılış öncesinde geliyor olacak. Hemen grafiklerimize geçelim. Evet, endeks grafiklerimizle Nasdaq 100 ile başlayalım. Geçtiğimiz hafta epey bir stresli haftaydı yatırımcılar ve traderlar açısından. Ancak ben biliyorsunuz birçok tweet attım. Ara özel videolarda çektim. Ben de bir panik görmemişsinizdir. Nedeni de çok basitti aslında. Hala 50 günlük ortalamanın üstünde olmamız ve boğa trend yapısının herhangi bir şekilde bozulmamış olması panik olmamamın hala boğa piyasası içerisinde olduğumun en büyük sebeplerindendi. Bunu da sizlere de aslında birçok kez hem tweetlerimden, videolarımda geçtiğimiz hafta içerisinde açıkladım. Evet, nelerden bahsettik? Şu kanal, biliyorsunuz bu kanal önemliydi. Evet, boğanın tamamını kapsayan bir kanal değil ama şurada da bir yükselen kanal oluşmuştu. Öncelikle bunu takip etmek istedim. Bu kanalın altına atarsa bile 50 günlük ortalamanın üstünde olduğumuz sürece hiçbir problem olmadığını da dile getirdim. 50 günlük ortalamanın altına atsak bile boğa trendinin yapısı buranın altında. Yani şuradaki buradaki dip, bu yüksek bir dip, daha altında bir düşük dip almadığı sürece yine devam edeceğini vurguladım ve zaten oraya bile gelmedik. 50 günlük ortalamaya temas bile neredeyse etmemişiz. Burasında Jackson Hole toplantısından sonra güzel yeşil gövdeli bir mumla tekrar bu kanal içerisine attık. Şimdi takip etmemiz gereken seviyeler neler? Öncelikle kanal içerisinde şöyle bir düşen oluştu. Bunun üstündeki kapanışlar tekrar öncelikle şuradaki swing high bölgesi olan 23.960'a, sonrasında da kanal direncine doğru bizi yola çıkaracaktır. Aşağıda dediğim gibi öncelikle yine kanal desteği, sonrasında ise 50 günlük ortalama önemli desteklerimiz olacaktır. S&P 500'e geçtiğimizde S&P 500 şu kanal yapısını bozmadı bile, gördüğünüz gibi. Tam kanalı milimetrik desteğine dokunuş alıp oradan yükselişini sağlamış. Buradaki bir önceki zirvesine de yakın bir bölgede temas da almış ama üstünde kapanış sağlayamamış. Yine S&P 500 için önemli bölge ilk olarak bu bölgenin, yani 6480 üstündeki kapanışlar olacak. Sonrasında kanal direncine doğru takibimizi devam ettirebiliriz. Russell 2000 tabi faiz indirimlerinin ihtimallerinin artmasıyla birlikte Cuma günü ciddi anlamda %3.70'e yakın bir yükselişle kapattı Russell endeksi. Buradaki bütün dirençlerini geçerek yaklaşık 2364 puanda günü kapattı. Artık yukarıda gördüğünüz gibi 2446 bölgesi yeni direnci. Artık buraya doğru yola çıktı diyebiliriz.
Aşağıdaki desteği ise 2324 dolar olacak şekilde takip edilebilir. Evet, endeksler yükseldi. Faiz indirimleriyle ilgili korkularda rafa kalktığı için VIX endeksi de artık daha dibe doğru devam ediyor. Önceki dibinin de altında kapanış gelmiş. Evet, buradaki artık bizim desteklerimiz biliyorsunuz 13.60 civarı. Şunu da çizelim. Bizde bulunsun, yani grafiğimizde bulunsun. 13.60 civarı bir desteği var. Onun da altında 12.75 civarı bir desteği var. Hedge amaçlı eğer pozisyon almak istiyorsanız bence bu bölgeleri beklemekte fayda var. Şu anda endeksteki rüzgarlarda çünkü iyi görünüyor. Evet, Max 7'a geçelim. Nvidia ile başlayalım. Nvidia yükselen trendini biliyorsunuz burada aşağıya kırmıştı. Daha önceki zirvesinin üstünde de kapanışlar alamadığı için artık burada biraz kar al pozisyonu yapılabilir demiştik. Elinde tutanlar için, yani swing traderlar için, en azından yatırımcılar için demiyorum. Sonrasında ise ciddi kırmızı bir mum geldi. Sonra biliyorsunuz neredeyse 50 günlük ortalamasına kadar da bir düşüş geldi. Yani buradan yaklaşık bakacak olursak %8 civarı bir düşüş gelmiş. Tabi endeks toparladığı için Nvidia'da Cuma günü %1.72 yükseldi ama Max 7 hisseleri içerisinde yine de en az yükselenler içerisindeydi. Çünkü yükselen trendinin hala aşağısında. Tekrar yeni bir yükseliş dalgasının başlaması için buradaki şu yüksek bir önceki zirvesinin üstünde kapanışlar alması gerekiyor. Meta'ya geçelim. Evet, Meta'da şu yükselen desteğini burada Perşembe günü hemen destekte kapattı diyebiliriz. Belki desteğin çok az altında kapatmıştır ama ciddi anlamda bir ayrışma yaşamadığı için ve 50 günlük ortalamasında hala üstünde olduğu için ben burada pozisyonumu devam ettirdim. 50 günlük ortalamanın altında bir kapanış alsaydı pozisyonu stop yapardım. Ancak şu anda pozisyon devam ediyor. Tekrar zaten Cuma günkü haberlerle birlikte de kanal içerisine, daha doğrusu şu yükselen trend içerisine tekrar attı. Ve şu anda takip etmemiz gereken direnç noktası 795 dolar civarında. 50 günlük ortalaması da hala önemli desteğimiz. Evet, Microsoft'a geçelim. Burada acaba bir ayı bayrağı mı yapıyor demiştik. Kırdı. Evet, yani ayı bayrağı çalıştı diyebiliriz buna. Ama burada önemli bir destek olan 50 günlük ortalaması tutabilir demiştik. Burası da şu anda tuttu görünüyor. Cuma günü yine Max 7'ın en düşük galiba Microsoft yükseliş yaptı. Çünkü burada bir formasyon var. Bu formasyon satış baskılı olan bir formasyon olduğu için en az yükselişi de Microsoft'un yapmış olması çok çok doğal. Burada 50 günlük ortalama önemli bir desteği, daha da altında 500-501 dolar civarında da yatay desteği var. Bunun üstünde tepkiler almak isteyebilir ama bu bölgenin altında dikkatli olmaya devam etmek gerekiyor Microsoft'ta. Evet, Apple'a geçelim. Apple düşeni kırdıktan sonra biliyorsunuz bir bayrak yapıyor demiştik. 200 günlük ortalamanın altına kapanış almadığı sürece herhangi bir problem yok demiştik. Aynı şekilde şu anda devam ediyor. Geçen haftaki o ciddi volatiliteye de bile burada 200 günlük ortalamaya bile temas etmedi. Şu anda gücünü koruyor. Eğer bu bayrak yukarı kırarsa 237 dolar civarı ilk direnci olacaktır. Aşağıda 200 günlük ortalaması 221 dolar civarında. Orası da önemli desteği. Google'a geçelim. Google yine bir önceki zirvesi olan 207 dolar civarına geldi. Google için artık önemli nokta, daha önce de söylemiştim. Burada şu günde hatta buradan geri çekilmişti. Bu bölgenin üstü ya da altı olacak şekilde düşünmek lazım. Çünkü zirveye geldi. Zirve üstü kapanışlar bir sonraki Fibonacci noktasına götürmek isteyebilir. 248 dolara Google'ı. Ancak önceki zirvenin üstünde, altındaki kapanışlarda tekrar desteklerine çekilmesini sağlayabilir. O nedenle burada 207 dolar çok çok önemli Google için. Amazon'a geçelim. Amazon'da da epey bir volatilite oldu biliyorsunuz bilanço sonrası. Ancak 223 günlük önemli bir direncinin üstünde kapanış yaptı. Çünkü bu bölgede 50 günlük ortalama da var. Bunun üstündeki kapanış da önemliydi. Cuma günü %3'lük bir artışla bu bölgenin üstünde rahat bir bölgede kapanış yaptı. Yukarıda 233 dolar ilk direnci, üstünde kapanışlar alırsa da önceki zirvesi olan 242 dolara artık yol alması gerekir. Çok çok önemli destek ve stop noktası bence Amazon için 50 günlük ortalama. Tesla'ya geçelim. Tesla ile de ilgili biliyorsunuz yani panik yapmamanız gerektiğini arada çektiğim, o hafta arası çektiğim videoda da söylemiştim. Çünkü neden? Burada şu düşene temas geldi dedim. Buradan fena olmayan bir tepki de aldı dedim. Artık buranın altındaki kapanışlarda stop olunabilir ama
Bu tipik bir onay görüntüsünde buradan tepki almak isteyebilir yukarı demiştik ve Cuma günü ciddi anlamda %6 Tesla için iyi bir oran. %6'lık bir yükseliş aldı. Güzel bir tepki geldi. Hacimde görüyorsunuz burada gayet iyi görünüyor. Ortalamanın üstünde, son günlerin üstünde bir hacim. İlk buradaki direncimiz şu anda 345 dolar. Onun da üstündeki kapanışlarda 365 dolara gelmek isteyecektir. Burada yine önemli destek bölgemiz 310 dolarlar, 315 dolarlar gibi düşünebiliriz. Çok sorulan hisselere geçelim. Evet, Palantir geçen hafta çok konuşuldu. Çünkü ciddi anlamda bir düşüş geldi. Palantir yatırımcısı ve traderları epey bir bana da soru geldi Palantir ile ilgili. Bir panik halindeydi. Ancak ben yine hafta ortası çektiğim bonus videoda diyeyim. Çünkü ekstra çektiğim bir videoydu o. Yani ortamdaki panik halini görünce çekmiştim. 50 günlük ortalamanın üstündeki kapanışlarda Palantir'den korkulmaması gerektiğini söylemiştim. Çünkü hem şu kanal içerisinde hem de gördüğünüz gibi 50 günlük ortalama içerisinde çok güzel bir mumla ve harika bir hacimle kapanış yapmıştı. Eğer bunun üstünde kaldığı sürece artık long pozisyonlar hiç bozmadan devam edilebilir demiştim. Şu anda durum bunu da gösteriyor, devam ediyor. Yine sonraki gördüğünüz gibi Cuma günkü mum da fena bir hacimde değil. Burada artık 50 günlük ortalamanın altı ve üstü olarak Palantir'e devam edilebilir. Evet, AMD'ye geçelim. Şurada kanal içerisine attığında AMD kanal desteğine kadar bir geri çekilme olabilir diye konuşmuştuk. Tam da kanal desteğinden bir tepki almış. Buraya neredeyse temas etmiş. Çok az bir yer kalmış. Sonrasında ise Cuma günü yine %2,5'luk bir yükselişle şuradaki ara direnç bölgesinin üstünde kapanış yapmış. AMD için önümüzdeki dirençler şu anda 174 bölgesi ve yine 183 bölgesi. Biliyorsunuz şu bölge önemli bir direnç bölgesi ve kaçtır burayı geçemiyor. Artık buranın üstünde bir kapanışlar almaya başlarsa AMD yukarı doğru daha çok kuvvetlenir. AMD'de pozisyon alanların dikkat etmesi gereken tek nokta 50 günlük ortalamada bu kanal desteğine doğru artık yaklaşmış durumda. 50 günlük ortalamanın altındaki kapanışlar ciddi anlamda dikkat edilmesi gereken bölgeler olur AMD traderları ve yatırımcıları için. Nibis'e geçelim. Nibis'te de bilanço ile birlikte yaptığı gap'i doldurdu diyebilir miyiz? Yok, çok da doldurmamış aslında. Geldiği noktayla gap arasında yine %10'luk bir fark var. Burada şu anda bir soğuma bölgesinde, hatta bir bull flag çiziyor da diyebiliriz. Burada yukarı doğru bull flag'in üstündeki kapanışlar tekrar ilk önce 75 dolara, sonrasında da daha yukarıdaki hedeflerine, dirençlere doğru Nibis'i götürebilir. Bunu aşağı kırarsa, eğer bu bull flag'i aşağı kırarsa gap kapatmak isteyebilir. 50 günlük ortalamada gap'in olduğu yere çok yakın. Bu bölgeye bir geri çekilme olası olabilir eğer bu bölgelerde kapanışlar, günlük kapanışlar gelirse. Özellikle de 62 doların altında. CoreWeave'e geçelim. CoreWeave'de de biliyorsunuz şunu çizmiştik. Üstünde kapatmıştı. Güzel bir pozisyon alınmıştı. Ya ben almamıştım ama alan arkadaşlar vardı. Sonrasında da 50 günlük ortalamada burada üstünde kapanış olmayınca biraz kar alındı. Sonraki günde kar alanlar olmuştu. Bilanço ile birlikte ciddi düşüş yaptı. Sonrasında ise benim için önemli nokta CoreWeave'de bu bölgeydi. Çünkü biliyorsunuz burası bir dip, daha düşük bir dip alındı. Daha düşük bir dip alındığı için bence CoreWeave için önemli olan nokta şu anda yine 102.89, yani düz olarak bakarsak 103 dolar civarı. 103 dolarının üstünde kapanış almadığı sürece satış baskısı bence devam edecektir. 103 doların üstünde ise yeni long pozisyonlar kısa stoplu alınabilir. HUD'a geçelim. HUD'da da Nvidia'ya benzer şu kanalı takip etmiştik biliyorsunuz. Nisan dibinden bugüne kadar. Şurada 19 Ağustos'ta artık bu yükselen trendi aşağıya kırmıştı. Ve artık o yükselen trende de tekrar geri giriş yapamadı. Cuma günkü hareketi de tam olarak bu yükselen trendin artık desteğiydi ama direnç oldu. Bir onay görüntüsünde. Burada onay mı alacak, düşüş onayı mı alacak, yoksa tekrar buranın içine atıp zirveyi de mi kıracak? HUD'da onu takip etmemiz gerekir.
Evet, Sofi'ye geçelim. Sofi'de de hafta ortası analizimde bahsetmiştim. Tekrar 22-20 altında kapanışlar alırsa 50 günlük ortalamaya kadar sarkar. Ama alamazsa tekrar 25 doları görür. Yukarı gitmek isteyecektir diye. Cuma günkü bu güçlü hareketi %7.24'lük hareketiyle 25 dolarda, 25.02 dolarda kapatmış günü. Artık bu bölgeler önemli. Yani şöyle diyelim, 24.49-24.50 dolar üstündeki kapanışlar Sofi'de yukarı hareketi devam ettirmek isteyecektir. Bunun altındaki kapanışlar yine 22-23 dolar bölgesine geri çekilmeleri tetikleyebilir. Evet, Upstart'a bakalım. Tabii Upstart faiz indirimlerine duyarlı bir şirket olduğu için Cuma günü %8'lik bir artışla tekrar şu yükselen trend içerisine girdi ve kapanış yaptı. 50 günlük ortalamasına da temas etti ama üstünde kapanış yapamadı. Burada Upstart için önemli nokta ilk önce 50 günlük ortalamanın üstünde kapanış yapması ve asıl şuradaki yatay bölge, yani 72-73 dolar, 73 dolar diyelim biz buna. 73 dolar üstündeki kapanışlar yapması Upstart'ı daha da rahatlatır. 200 günlük 200 günlük ortalama altı kapanışlar ise kesin stop olarak bence uygulanmalı. Çünkü hem 200 günlük dolar hem de burada yatayda burayı çok kez denedi. Evet, HIMS'e geçelim. HIMS'te benim geçtiğimiz hafta düşüşte pozisyon aldığım hisselerden biriydi. Yaklaşık 42-30 civarından, yanlış hatırlamıyorsam, maliyetlendim. Bir parça daha almayı planlıyordum şu bölgeye gelirse diye ama galiba şu iğneyi kaçırdım. Daha ben biraz daha 40 dolara yakın bir yerden almak istiyordum. Alamadım. Bir parça şu anda elimde duruyor. Şimdi burada ikili dip yapıyor gibi. Burada bir dip oluşumunu tamamlamak üzere gibi görünüyor ama dip oluşumunu tamamlaması için öncelikle bir 45 dolar üstünde kapanışlar, hatta 100 günlük ortalaması olan 47.63 dolar üstündeki kapanışlar daha da rahatlatacaktır HIMS'i. Sonrasında ise 51-52 dolar civarındaki şu direncine yol almak isteyecektir. HIMS'te en önemli nokta 200 günlük ortalama destek açısından, destek ve stop burası olacak şekilde de takip edilebilir. CrossStrike'a geçelim. Evet, CrossStrike'da da biliyorsunuz şu düşeni takip ettik ama üstünde hiç kapanış alamadığımız için pozisyon alamadık. Ben burada bir pozisyon almak istiyorum ama tabi bu düşenin üstünde kapanışlar bekleyeceğim. Kapanış olursa bir miktar, belki 100 günlük ortalamasının üstünde de kapanışlar alırsa bir miktar daha ekleyebilecek şekilde bir pozisyon tasarlıyorum aklımda. Ancak henüz öyle bir kapanış alamadık. Ama CrossStrike'ın galiba önümüzdeki hafta, yanlış hatırlamıyorsam şuradan bakalım. Evet, bilançosu da var. Yani bu kapanış gelirse bilanço öncesinde bu pozisyona da çok yüksek ihtimalle girmeyeceğim ben. Belki de bilançoyla bu hareketi yapmak isteyecekler. Artık eğer öyle olursa bunu kaçırabilirim. Yani çünkü bilançoya biliyorsunuz çok sıcak bakmıyorum, bilanço öncesi pozisyon almalara. O nedenle belki de kaçıracağız bu pozisyonu. Bakalım neler olacak. 200 günlük ortalaması burada çok çok önemli desteği. Buradaki direnci de görüyorsunuz. Bunun üstündeki kapanışlarda yukarı hareketi sağlayacaktır. AppLovin'e geçelim. Evet, AppLovin'de de konuşmuştuk. Buranın altına kırılım olsa bile şu yükselen desteğinin altında kapanışlar almadığı sürece, özellikle 50 günlük ortalama da bu desteğe artık yaklaştı. Herhangi bir problem yok demiştik. Tam da bu bölgeye temas geldi. Geçtiğimiz haftaki düşüş volatilite zamanında. Ancak buradan güzel bir mumla tepki alıp tekrar ortalamalara da bakın. Ortalamalar da fena değil. Hacimler. Burada tekrar şuradaki 429 dolar önemli direncin üstünde kapanış geldi. 441 dolarla. Şimdi burada bakılması gereken ilk noktamız şu civar. 470 dolar AppLovin'de. 470 dolar üstündeki kapanışlarda 525 dolara götürebilir. Evet, Oscar yine volatiliteden nasibini aldı. Burada aslında güzel bir kapanış yapmıştı. Ben 15.92 bölgesine biliyorsunuz önem veriyordum. 50 günlük ortalama ve yatay direnciydi. Onun üstündeki kapanışlar Oscar'ı yukarı götürebilir demiştik. Nitekim aslında bu volatiliteden önce götürdü de %7'ye yakın bir yükseliş yapmıştı ama geçtiğimiz hafta yaşadığımız düşüşlerden dolayı tekrar burada 200 günlük ortalamasına, 100 günlük ortalamasına kadar bir geri çekilme oldu. Cuma günü Jackson Hole toplantısından sonra güçlü bir yeşil mumla yaklaşık %9 yukarıda kapatarak günü 16.80'den kapanış aldı Oscar. Şu anda iyi bölgede, daha güvenli bölgede. 17.37, 17.40 dolar üstünde de kapanışlar 18.80'e kadar Oscar'ı götürebilir.
Lemonade'e geçelim. Lemonade'de de zirvesinin üstünde şöyle bir konsolidasyon bölgesinden bahsetmiştik. Bu konsolidasyon devam ediyor. Geçtiğimiz haftaki hareketli dönemlerde de önceki zirvesine temas gelmiş ama altında kapanış yapmamış. Altına sarkmış olmasına rağmen yine bu konsolidasyon bölgesinde kapatmış. Bu bölgenin nereye kırılıp orada günlük kapanışlar alacağı Lemonade için önemli. Eğer aşağıya kırarsa önceki zirvesi olan 53.85 dolar, daha da altında kapanışlar yaparsa 47 dolarlara bir geri çekilme olabilir. Ancak yukarıdaki kapanışlarda artık yaklaşık 72 dolar seviyesine bir yolculukta başlayabilir. Evet, İren bu hafta yine biliyorsunuz bilançosu olan şirketlerden Cuma günü de güçlü bir kapanış yaptı. %9.39'luk bir yükselişle kapanış yaptı ve 22.59 olan direncine yaklaştı. Burası tabi bir Fibonacci direnci, yani bu bölge çalışabilir. Bu bölgenin üstündeki ya da altındaki kapanışlar olacak şekilde de takip etmek lazım. Dediğim gibi bilançosu gelecek. Bilançolara ne tepki verileceği belli olmuyor. Yani bilanço iyi olsa da iyi ya da kötü tepki gelebiliyor. Kötü olsa da yine beklenmeyen bir tepki gelebiliyor. O nedenle bilançosunun da olduğunu unutmayarak devam etmek gerekiyor. Rocket Lab'a geçelim. Benim de pozisyonum var biliyorsunuz. Burada güzel bir, aslında bir flama bayrak yapıyor gibi görüntüde. 50 günlük ortalamanın altında kapanış yapmaması çok çok olumlu ve zaten Cuma günü piyasada yükseldiği için bu da yaklaşık %7 yükselerek bu direncin hafif üstünde bir kapanış yaptı ama tabii tam emin olamadım ben. Çünkü yani bu tarz kırılımlarda biraz daha yukarıda kapanışlar beni daha böyle güvende hissettiriyor. Aynı şekilde stop noktalarında da, yani tam şuradaki kapanış tabi bazen stop olmayabiliyorum, yani çok yakın bir kapanış oluyor. Biraz daha aşağıda net bir kapanış görürsem orada çok daha kafam rahat. Evet, belki daha çok zarar ediyorum ama yani stop olduğunu en azından daha rahat anlayabiliyorum. O nedenle burada da üstünde bir kapanış geldi ama burada bence asıl nokta 45 dolar civarı üstündeki kapanışlar. 45 dolar üstündeki kapanışlarda artık tekrar eski zirvesi olan 52-53 dolar civarlarına Rocket Lab gitmek isteyebilir. En önemli destek ve stop noktası bence traderlar için de 50 günlük ortalaması. ASTS'ye geçelim. ASTS'de şu noktaya çok önem veriyordum biliyorsunuz. 42.44, çünkü bu yükselen trendin yüksek dibi burasıydı. Bu yüksek dibin altında alınabilecek daha düşük bir dip artık buradaki yükselen trendi, yani boğa trendini bozuyor olabilir düşüncesine beni getirirdi. O bölgeye bir iniş yaptı ancak oranın altında bir kapanış yapmadı. Ve şu anda da bu düşen trend direncine de geldi. Hemen üstünde de burada 49 dolarda 50 günlük ortalaması var. ASTS için bence hareketin yukarı devamı için bu 50 günlük ortalamanın üstündeki kapanışlara dikkat etmek gerekiyor. Eğer üstünde kapanış alırsa yukarı hareketler yapmak isteyebilir. Benim de bununla ilgili bir alarmım var. O bölgenin üstündeki kapanışlarda ben de ufak bir pozisyon alabilirim swing trade amaçlı. Buranın altındaki kapanışlar ama 42-44 altındaki kapanışlara çok çok dikkat etmek gerekir. Evet, Archer'a geçelim. Archer'da şu yatay 9 dolar civarı biliyorsunuz çok önem verdiğim bir destekti. Yani neler oldu neler yaşandı geçtiğimiz hafta, yine de o desteğin altında kapanışlar yapmadı. 200 günlük ortalamada artık o bölgeye geldi. 8.95 200 günlük ortalama. Bence Archer için en önemli destek noktası artık yine 8.95 olan 200 günlük ortalaması. Yani 200 günlük ortalama altı ya da üstü olarak Archer'a bakılabilir. Yukarıdaki kapanışlar 100 günlük ortalaması 9.78'de, bunun üstündeki kapanışlar tekrar 10.50 civarlarına Archer'ı getirebilir. Evet, Zeta'ya geçelim. Zeta 200 günlük ortalamaya temaslar yaptı. Buralardan hep güzel tepkiler aldı. 200 günlük ortalama şu anda güzel bir destek olarak çalışıyor. O nedenle trade yapanlar için 200 günlük ortalamanın altı stop olacak şekilde devam edilebilir. Şu anda burada da aslında bir bayrak yapıyor olabilir. Biliyorsunuz gap'li açılış yapmıştı bilanço ile birlikte. Burada bir konsolide bölgesi var. Bu konsolidasyonun üstündeki kapanışlar artık önceki zirvesi olan 21 dolara, sonrasında da 22.80 dolarlar civarına getirebilir Zeta'yı. Dediğim gibi 200 günlük ortalamamızda en önemli desteğimiz şu anda. Evet, değerli metallere geçelim. Altınla başlayalım. Artık altında şundan eminiz, bence şu bölge ciddi bir konsolidasyon bölgesi ve bu bölge bence flat bölgesi. Yani
Bu bölgenin içerisinde herhangi bir pozisyon almaya gerek yok. Bu bölgenin yukarısında long, aşağısındaki kapanışlarda da short pozisyon almak gerekir. Bence altınla ilgili yapılabilecek en önemli değerlendirme bu ve bunun dışına çıkmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, gümüşe geçelim. Gümüş şuradaki yükseği geçti, üstüne geçti ama asıl önemli olan nokta 39.32 dolar civarları. Yani önceki zirvesinin üstündeki kapanışlar burada da yeni bir longu başlatabilir gümüş için. Aşağısındaki bu 50 günlük ortalamanın altında da biliyorsunuz 37.25'te bir desteğimiz var. Bunun da altındaki kapanışlar tekrar short açtırabilir gümüşte diyebiliriz. Evet, kripto paralar da geçtiğimiz hafta çok hareketliydi biliyorsunuz. Jackson Hole toplantısı kripto paraları da faiz indirimi beklentilerinden ötürü epey hareketlendiriyor. O nedenle hemen Bitcoin'e de başlayalım. Bitcoin'i biliyorsunuz burada bir bayrak çizmiştik ama bu epey bir stoplattı. O nedenle artık bence bayrak çizmenin burada bir etkisi kalmadı. Şu bölgede büyük bir konsolidasyon yapıyor. Yani 112 bin dolarla 121 bin dolar arası bir konsolidasyon bölgesinde şu anda Bitcoin. Bence şu anda net bir pozisyonda yok Bitcoin'de. Eğer bu bölgelerin 121 bin dolar bölgesinin üstünde kapanışlar alırsa long, burada da önceki zirvesi olan 112 bin dolar, zaten 100 günlük ortalamada gelmiş 111 bin dolar, 111 bin 500 dolar civarlarında. Bunun altında da short olacak şekilde düşünülebilir. Benim de burada şu anda aktif bir pozisyonum yok. Evet, Ethereum Bitcoin'den daha şu anda güçlü duruyor yukarı anlamında. Şuradaki kırılımı, kapanışı takip edecektik biliyorsunuz. Aslında Jackson Hole toplantısı olmasa ben burada pozisyona giremezdim. Biraz hasbelkader oldu. Tam şu bölgelerdeyken 4300'lerdeyken toplantı başladı. Toplantı ile ilgili ben biliyorsunuz scalp trading'de yaptığım için scalp trading ile ilgili bir pozisyon aldım. Baktım toplantı iyi gidiyor ve açıklamalar üst üste iyi geliyor. Ethereum da iyi yükseliyor bundan dolayı. Dedim bugünlük kapanışım artık buranın üstünde yapacak galiba. Beklemenin bir anlamı yok derken aslında benim scalp trading'im swing trade'e dönüşmüş oldu. Pozisyonu kapatmadım ve şu anda devam ediyor. Bugün biliyorsunuz pazar günü haftalık kapanış gelecek. Haftalık kapanış önemli. Özellikle 4800 üstündeki haftalık kapanışlar bizim için çok çok önemli olacak. Burada ciddi bir hacim vardı Cuma günü. Tabii şu anda onun biraz soğuması yapıyor. Belki burada ufak bir bullish flag yapıp tekrar yukarı devam etmek isteyebilir. 4800'ün bizim için önemini de burada haftalıktan görebiliriz. Bakın haftalıktaki zirvesi, önceki zirvesi yani 2021 yılındaki zirvesi bu bölgeler 4800, 4800, 4900 diyelim maksimum arası. Bu bölgenin üstündeki artık haftalık kapanışta Ethereum'u daha yukarılara taşıyacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Geçtiğimiz hafta çok hareketliydi ama bence bizler için güzel geçen bir haftaydı. O nedenle yaptığım şeyler artık az çok biliyorsunuz. Bir yol haritası çiziyorum bulunduğumuz duruma göre ve onun dışına çıkmamaya özen gösteriyorum. Hiçbir şey tahmin etmiyorum. Oluşan olayları sadece takip ediyorum. Bence en doğrusu da bu, çünkü bir tahmin üzerine bir strateji yürütmek, ortaya bir para koymak, pozisyon koymak bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Ama bir şeyler oluştuktan sonra onu takip etmek bence çok daha en azından daha doğru geliyor bana. Yani daha ayakları yere basan bir durum. O nedenle sizler de bu şekilde kendinize göre stratejiler oluşturup panik yapmadan devam edebilirsiniz. Geçtiğimiz hafta böyle de sonuçlanmayabilirdi. Belki ayı piyasasına girebilirdik. Bu problem değildi. Zaten en başından beri bir boğa trendi sürüyoruz. Tabii ki de masada bir miktar para bırakmak gerekecek trend dönüşlerinde. Ama ondan sonrasında oluşan trende tekrar ayak uydurabilmek ve oradan para kazanabilmek, o trende tutunabilmek önemli olacak. Bunları siz de bence kendinizce biraz düşünün. Grafikleri açın, biraz bakın. Nerelerde trend dönüşleri olmuş. Bunları kontrol ederek devam edin. Evet arkadaşlar, videomuzun tekrar sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sizden ricam biliyorsunuz, kanalıma abone olun. Beğenileri ve like'ları lütfen eksik etmeyin. Tekrardan görüşmek üzere.